Herkese tekrar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün size 2021 yapımı bir filmle geldim. Filmimizin adı Sweet and Sour adlı bir film ve 1 saat 43 dakikalık bir film. Nispeten kısa bir film ile geldim bu sefer karşınıza. Filmimiz romantik bir film ve aslında paylaşıp paylaşmama konusunda çok tereddütte kaldım bu filmde. Çünkü aşırı beğendim, müthişti değil. Bunu baştan söyleyeyim ama konusu bence biraz düşündürücüydü. O yüzden size paylaşmak istedim. Yani kötü bir film de değildi bence. İzlenilebilir, boş zamanınızda böyle izleyebileceğiniz bir film olduğunu düşünüyorum. Tabii ki başrollerimizden bahsedeceğim size. Hikaye gereği 2 başrol var gibi. Zaten bir tanesi, yani hatta böyle söylemeyeyim çünkü spoiler vermiş gibi olacağım. Bu iki ismimizi söyleyip ardından hemen konusuyla devam edeceğim. Ve ilk ismimiz Cha So-bin adlı oyuncumuz tarafından canlandırılan bir karakterimiz var. Bir de diğer karakterimizi canlandıran Kang Ki-young adlı oyuncumuz var. Bu iki oyuncumuz aslında temelde ana karakterler diyebiliriz. Bu ikilimizin bir ilişki sürecini görüyoruz. Yani onların yaşamını izliyoruz filmde aslında. Fakat ilişkileri çok dalgalı bir ilişki. Yani bu film gerçekten bir ilişki anlatan bir film. Ama bence konuşulması bu yüzden daha güzel. Belki de yorum kısmı için bu filmi öneriyorum, itiraf etmek gerekirse. Ve buradan biraz yorumlara geçmek istiyorum. Biliyorum konusu çok böyle şey gelmiş olabilir yani. Hani ne var yani şimdi bunun konusunda gibi. Ama yorum kısmında da çok detay vermeyeceğim. Bu sefer hani spoiler diyebileceğim ya da vereceğim. Bu seferlik böyle bir konu anlatımı oldu ama izleyince ne dediğimi anlayacaksınız. Şimdi yorum kısmına geçiyorum hemen çünkü kendimi tutamıyorum. Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor. Her iki karakterimiz de filmde çok yoğun iş hayatına sahip zaten. Biri hemşire, biri işte holdingde çalışıyor falan filan. O yüzden birbirleriyle olan iletişimlerinin azalması normal. Yani sinirlilik, asabilik hali de bu durumda normal. İki taraf için de söylüyorum. Çünkü ben iki karakteri de eleştiriyordum aslında o kısımda. Yani işte bu çöp mevzusu mesela, yani ilk gördüğünde çöpe at, çöpe at, çöpe at demezsiniz. Yani çöpe at, çöpe at. Bu biraz şey bir karşılama. Yani o kişinin sorumluluğu olabilir. Fakat hani bir merhaba dersin, günün nasıl geçti, işte çöpe atmamışsın, atar mısın gibi bir yaklaşım daha doğru olabilir. Öteki yandan şimdi hemşirelik bu arada, yani tıp alanında çalışmak ekstra zor. Yani doktor olsun, hemşiresi olsun fark etmez. Benim annem, babam, hatta dayım da doktorlar. O yüzden hani bildiğim bir şey bu. Yani o koşuşturmada bazen insana sinirleri çok gergin olabiliyor ve bu size karşı bir şey değil o anda aslında. Ve o insanın da gece vardiyaları, bilmem nöbetleri falan filan, o da bu konuda hassas olması bir yerde anlaşılabilir sonuçta diye düşünüyorsunuz. Bu arada tabii ki ekstra bir de hamilelik olayımız var biliyorsunuz. Ee, Orada ben işin üzücü kısmı, tabii ki orada çok sinirlendim ve maalesef orada bu ikisini anladığım denge kayboldu. Çünkü bir kadının zaten bu yoğun tempoda hamile kalması, stres alanı, bir de üstüne üstlük çok çabuk bir hani evet aldıralım. Ve şu çok kritik, bu diğer dizi ve filmlerde de gördüğümüz bir şey. Bir kadın size, yani çocuk alımı yapılacak, öyle değil mi? Yani bir parça, bir yani bilmiyorum, duygusal olarak bir bebek olarak düşünün. Evet, oluşmamış ama onu almak demek, onu bu hayattan koparmak demek. Ve bunun kararı sözde kolay verilse de
alındıktan sonraki psikolojiyi bence kadınlardan başka kimse anlayamaz. Bunu ben de anlayamam yaşamadığım için. Allah da zaten yaşatmasın kimseye bence bunu. Yani bu çok zor bir durum ve orada hani sen git, ben hemşireyim, iyi olacağım. Yani orada beklenilen şey onun gitmemesi. Çünkü niye gidiyorsun yani, anladın mı? Hani ortam seni rahatsız ediyor, geriyor. 1000 katını kadın yaşıyor orada. Senin sevdiğin kadın, tırnak içinde sevdiğin kadın. Yani orada benim sinirlerim çok hopladı. Her ne kadar çıkışında sarılmış olsa bile, ya işim var deyip gitmek, sen izin almışsın o gün. Ne kadar işin olursa olsun şu işle hayat dengesi kısmını tutturmak zorundasınız. Çünkü ilişki ilerlemez öbür türlü. Tıpkı filmdeki gibi. Orada çok sinirlendim. Bir diğer şok da tabii ki, yani nasıl ismini karıştırabilirsin ve bu kadar ilgisiz olabilirsin? Ne kadar yorgun olduğun önemli değil. Yani eee, yorgunluk bir bahane değil ya. O zaman hiçbir ilişkiye başlamayacaksınız arkadaş. Hani çok basit bir matematik. Kendine zaman ayıramıyorken bir başkasına, yani şöyle, ilişki zaman ayırma olayı bir yerde ve bu zor da olabilir bu arada. Yani çalışma temposunda her zaman buluşamayabilirsiniz ama buluştuğunuzda da en kaliteli işi, en kaliteli vakti geçirmeye odaklanırsınız. Normalde böyle olmalı. Ne kadar yorgun olursanız olun. Yani anne babalarımız da bunu yapmıyor mu? Çok yorgun olsalar bile çocuklarına ayırmaları gereken bir zaman var. Bunu göze alarak bir çocuk dünyaya getiriyorlar. Ve bunu göze alarak bir ilişkiye başlıyorsunuz gibi. O yüzden ben bunu kabul etmiyorum. Orada da çok yani ben bir yerden sonra çok sinirlenmeye başladım. Tabii ki öteki yandan e, ilişkileri bitiyor, o yeni bir ilişkiye başlıyor falan. Yani böyle film, benim sevmediğim nokta herhalde buydu. Yani kadın karakterimizin her şeyine destekken bir anda işte yeni bir karakter çıkıyor, onunla falan filan. Yani duygusal boşluğu tamamlamak için bir insanı kullanmak, çünkü doğru gelmedi bana. Öteki, yani filmin oyunculuk kısmına bir lafım yok. Konu bir yere kadar çok iyi geldi ama sanki böyle bir havada kaldı. Yani bu anlamda biraz düşündüm ben. Bayıldım demiyorum. Daha önce de dediğim gibi bu filme, ama yani izlenebilir bir film olduğunu düşündüğüm için de size paylaşmak istedim. Bir de tabii ki biraz bu konuyu tartışmak istedim sizle. Hani sizin düşünceleriniz ne mesela karakterlerle ilgili? Bu daha çok karakterlere odaklanan bir film olduğu için muhtemelen böyle hissettiriyor. Bir olaya, belli bir olaya bağlı değil ya. Karakter analizi ve karakterlerin ne yaptığıyla alakalı olması belki bir tık benim bakış açıma göre şey geldi. Yani hani fena değil gibi hissettim. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum o yüzden. İzlediyseniz aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek verirseniz çok sevinirim. Diyerek bugünün videosunu bitiriyorum. Pazar gününe kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.